Merhabalar Evraz izleyenleri, ben Erdem Papuçyan. Bugün yanımda ING Grubu Analitikten sorumlu Global Başkanı Bahadır Yılmaz ve ING Hubs Türkiye Başkanı Emre Danacı var. Merhabalar, öncelikle nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş Bizler de geldiniz. çok iyiyiz, çok teşekkürler. Çok güzel bir ofis, çok sağ olun. Aslında bugün biraz hem yapay zekayı hem de ING Hubs'ı konuşalım istiyorum ama ben yapay zekadan sizinle beraber başlamak isterim aslında. Bildiğiniz gibi artık yapay zeka hayatımızın her anlamında karşımıza çıkıyor. Bankacılıkta da karşımıza çıkıyor. Burada aslında hem bankacılığın geleceğine olan etkisi nedir yapay zekanın ve ING'nin buradaki duruşu, görüşleri nedir diyerek başlamak isterim. Öncelikli olarak ben biraz kendimden bahsedeyim Tabii, kısaca. buyurun. Ben Bahadır Yılmaz, endüstri mühendisliği kökenliyim, İTÜ mezunuyum ve yaklaşık 14 yıldır İNG grubu bünyesinde çalışıyorum. Hep çeşitli iş dönüşümleri, gelişmiş teknolojinin kullanımı, yapay zeka gibi konularda farklı görevler aldım. 2017 yılından beri Amsterdam'dayım, global bünyesinde çalışıyorum. Ve şu anda da Chief of Analytics Officer title'ıyla bu görevi sürdürüyorum. Benim görev ve sorumluluğum aslında bütün İNG'nin yapay zeka kullanımı, bu teknolojinin geliştirilmesi, bu teknolojiyle ilgili olan politikaların belirlenmesini içeriyor. Yaklaşık 400 kişilik bir ekibiz ve farklı ülkelerde ekiplerimiz var. İNG Türkiye'de bunlardan bir tanesi Hubs çerçevesinde. Yapay zeka konusuyla biz çok ciddi ilgileniyoruz. Öncelikli olarak hem makine öğrenmesi hem de generative AI dediğimiz teknolojinin bankacılığın çeşitli problemleriyle çok ciddi örtüşmesi var. Bunu yakından takip ediyoruz. Burada teknikten bağımsız olarak öncelikli olarak müşteriye bakıp müşterinin ve bankanın çeşitli sorunlarını ya da geliştirmesi gereken yerlerini hangi teknolojiyle çözebiliriz buna bakıyoruz. Kısaca özetlemem gerekirse duruşumuz bu şekilde. Şimdi Generative AI'den bahsettiniz. Burada inanılmaz bir potansiyel var. Ben buradaki potansiyeli nasıl gördüğünüzü sormak isterim öncelikle ve sonrasında da hem kısa vadede hem uzun vadede buradaki hem Generative AI ile hem de yapay zeka ile ilgili buradaki faaliyetleriniz nedir? Şu an projeler var mı ya da neleri hedefliyorsunuz? Onları alayım. Generative AI'nin potansiyeli çok yüksek ama her yerde aynı etkiyi göstermeyecek. Bunun aslında biraz da 0 ve 1 olarak değil, aradaki gri alanda bakmamız lazım. Generative AI'nin yetkinliklerine bakarsak bunun aslında fayda sağlayacağı çeşitli alanlar var. Ve biz de bu alanlara öncelik vermek istiyoruz. Bizim bu konuda riskler de görüyoruz tabii ki. Genel olarak yaklaşımımız şu şekilde: bu işin faydalı olabileceği öncelikli alanları belirleyelim ve bunları belirledik aslında. Bu alanlarda adım adım test edelim. Test ettikten sonra da gerçekten bir etki yaratabilecek şekilde sonuna kadar götürelim. Kısaca özetlemem gerekirse kullandığımız 5 alan var. Birinci alan çağrı merkezi. Çağrı merkezi çözümlerinde yeni ve daha gelişmiş chatbotlar yapma konusunda LLM teknolojisini kullanıyoruz. İkinci konu müşteri tanı tedbirleri, kara para aklamanın önlenmesi konusu. Fraud detection. Fraud ve AML aslında, KYC, AML konuları. Burada da bizim genel olarak, global olarak aslında politikamız sıkı. Ve bu da ciddi anlamda müşterilerimize sorun yarattığı durumlar olabiliyor. Bunun önlenmesi konusunda, bu dokümanların otomatik olarak analiz edilmesi, işlemlerin hızlanması konusunda büyük potansiyel görüyoruz. Üçüncü alan bence en ilginci ve heyecan vericisi bunların arasında. Müşteriye yaptığımız temasın kişiselleştirilmesi konusu. Gönderdiğimiz notifikasyonlar, gönderdiğimiz mailler, oluşturduğumuz ilk sayfalar. Bunların hepsinde aslında genel olarak tek bir metinden kişiselleştirilmiş metinlere gidiş yolunda GenAI'yi çok önemli bir capability olarak görüyoruz. Dördüncü alan kredi verme konusu. İlk önce kurumsal müşterilerden başlayarak diğer müşterilerimize bunu nasıl kullanabiliriz ve süreci nasıl hızlandırabiliriz diye bakıyoruz. Beşinci alanda herkesin ilgi gösterdiği yazılım mühendisliği konusu. ING Bank'ın 65 bin çalışanı var. Bunun 19 bin çalışanı IT bünyesinde çalışıyor. Ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir popülasyon. Burada Generative AI'nin hem üretkenliği arttırma hem de kod kalitesini arttırma ve hataları azaltma konusundaki potansiyelini adım adım inceliyoruz. Bunların hiçbirinde yaptık ve sonucuna ulaştık diyemem ama bir adım adım uyguladığımız birkaç yıllık bir yol haritası var. Burada adım adım sonuçlarına bakarak değerlendiriyoruz. Süper. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Emre Bey, sizinle devam edelim. Biraz ING Hubs konuşalım isterim aslında. Süper. ING Hubs nedir? Öncelikle biz sizden bir özet almak isterim. Nedir? Ne yapar? Hem Türkiye'deki faaliyetleri ne değil? Genel olarak bir ING Hubs'ı bize özetlerseniz çok sağ olun. Ben de Bahadır gibi önce kısaca kendimden bahsedeyim. ING, 21 yıldır ING'de çalışıyorum ben de. Yazılım alanında başladım. Sonra analitik alanında devam ettim. Strateji ekiplerinde bulundum. Şimdi de Hub Türkiye'ye liderlik ederken bir yandan da Bahadır'la birlikte perakende bankacılık analitik tarafını yönetiyorum. ING Hub niye önemli? Hem Türkiye'de niçin önemli? Onu söylemek gerekirse bankacılık aslında global bir sektör. Bütün ürünlerin, süreçlerin aynı olduğu yapılarda biz Hub stratejisiyle birlikte müşteri odağına koyduğumuz
servis ve bütün uygulamalarımızda kaliteyi arttırarak ilerlemek istiyoruz. Bunu yapmanın en önemli yönlerinden bir tanesi de yetenekli insan kaynağını odaklı bir şekilde belli alanlarda birlikte çalıştırmak. Bu sayede 10 tane perakende bankacılık bireysel taraftaki ülkede faaliyet gösterirken 40 ülkede de kurumsal bankacılıkta faaliyet gösteren ING'ye standartlaştırılmış kaliteli hizmetleri tek bir merkez üzerinden odaklı insanlarla, yetkin insanlarla vermeye çalışıyoruz. Ana çıkış noktası bu Hubs'ın. Hizmet sağlıyor yani aslında. Evet, hizmet sağlıyor. ING Türkiye'nin için önemli. Aynı biraz önce Bahadır'ın da söylediği gibi uzun bir yolculuğu var Türkiye'de ING'nin. Bu yolculuğun çok güzel çıktıları var. Bir tanesi önemli bir marka ING Bank Türkiye. Ama aynı zamanda da bir yetenek havuzu. Bu yetenekler biraz önce örnekte gördüğünüz gibi Bahadır'la birlikte global liderlik anlamında bankanın en önemli stratejik önceliklerinden bir tanesi olan analitiğin bankanın geleceğinde yer almasıyla ilgili stratejinin belirlenmesine liderlik ederken öbür tarafta birçok arkadaşımız yine ING'de önemli görevler alıyorlar. Tam da buradan çıkışla teknoloji ve analitik alanda, yapay zeka alanında ülkedeki bu büyük yetkinlik havuzunu biz burada konumlayarak bütün ING ülkelerine servislere, katma değeri yüksek servislere dönüştürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da bununla birlikte ülkemizdeki genç yeteneklere global bir oyuncuda sürekli öğrenerek, sürekli gelişerek çok büyük katkı sağlamak üzere fırsatlar ve gelişim imkanları yaratmaya çalışıyoruz. Ana çıkış noktamız bu. Süper. Hazır analitikten bahsetmişken oradan devam edelim isterim. Aslında burada Hubs Türkiye'nin ING'nin global analitiğine olan katkısı nedir? Burada devam eden projeler var mıdır? İkinizden de almak isterim. Buyurun sizden başlayalım. Tamam, ben başlayayım. Evet, bizim aslında yolculuğumuz Şubat ayının ortalarında başladı. Herhangi bir şirketin kurulumu ile ilgili sancıları atlattıktan sonra hızlı bir şekilde biz ING'deki global oyuncularla birlikte bu servisleri vermeye başladık. Bugün itibariyle yapay zeka alanında Avustralya'da konut kredi karar sistemlerinin kurulmasında aktif yer alıyoruz. Aynı zamanda biraz önce Bahadır'ın söylediği gibi GenAI projelerinde arkadaşlarımız aktif yer alıyor. Fiyatlama projelerinde yer alıyoruz. Bireysel bankacılık kredi karar sistemlerinin kurulmasında hem Almanya'da hem İtalya'da hem Belçika'da aktif rol alıyoruz. Aynı şekilde pazarlama analitikleri konusunda analitik sistemlerin kurulması için buradaki arkadaşlarımızla bütün globaldeki ekiplere buradan hizmet sağlıyoruz. Bu kısa süre içinde 80 kişilik bir ekip olduk. Önümüzdeki dönemde bu ekibin etkinliğini ve de aynı zamanda yaratacağı faydayı da arttırmak üzere aynı şekilde devam ediyoruz. Buyurun sizden de alalım. Benim yönettiğim ekibin ING Analytics'in aslında globaldeki rolü sebebiyle bizim dokunmadığımız müşteri segmenti veya proses yok. Biz bunların İstanbul'dan desteklenmesini, Türkiye'deki yeteneklerin buna bu hizmeti sağlamasını çok istiyoruz. Bu sene başladık. Şubat ayında başladık ve 40 kişiye çıktık. Seneye de 100'ün üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ciddi anlamda burada bir yetkinlik oluşturuyoruz ve buradan aslında baktığımız zaman chatbot teknolojisinin geliştirilmesi, müşteri tanı tedbirleri, KYC operasyonlarıyla ilgili AI teknolojilerinin geliştirilmesi, bunun dışında Emre'nin söylediği marketing çalışmalarının büyütülmesi konusunda ciddi faaliyetlerimiz olacak burada. Şu an Retail Banking Analytics dediğimiz perakende bankacılıkla başladık ama diğer ekiplerimiz de buradaki hizmetleri alıp faydalanmaya devam edecekler. Ben son olarak da şunu sormak isterim aslında. Hem kişisel olarak benim için de çok önemli bir soru aslında. Çünkü burada bir değer yaratılıyor. Burada Türkiye'deki değeri nasıl içeri katarız çok önemli. Türkiye'deki gençler ve yetenekler Hubs Türkiye'den nasıl yararlanabilir? Buradaki onlar için önem arz eden nedir? Yani sizden başlayarak, sizden de lütfen devam ederek bitirelim. Aslında bizim burada yaptığımız çalışmanın 2 tane amacı var. Birinci amaç en kısa cevap aslında. Biz buradan servis ihracatı yapıyoruz. Katma değerli bir hizmet. Olabilecek en yüksek katma değerli hizmet aslında bu devirde. Buradaki Yapay zeka yeteneklerle yeteneğini yurt dışına açıyoruz ve buradan ciddi anlamda bir ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bunun diğer boyutu var aslında. Biz burada genel olarak çalışma hayatının başındaki insanlarla çalışıyoruz. Bu kişileri alıyoruz ve bunları aslında hem yapay zekanın nasıl uygulanması gerektiğini hem de yurt dışında iş yapma becerisini öğretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar nasıl sunum yapılır, nasıl bir yabancı müşteri yönetilir. A'dan Z'ye bir süreç. A'dan Z'ye bir süreç aslında. Bütün yani sadece burada bir projeye koyulduk ve bu projede kaynak olarak önünüze gelen taskları yapıyorsunuz gibi bir outsource kafasında bir hizmet vermiyoruz aslında. Burada yapmaya çalıştığımız şey gerçekten bu yetkinliği geliştirip bu ekibin buradan A'dan Z'ye sürecin bütün adımlarında düzgün bir hizmet vermesi ve bu yetkinliğin buradaki gençlere kazandırılması aslında esas amacımız. Tam oradan alayım ben. Aslında sonuç olarak yaptığımız şey katma değeri yüksek bu alanlarda Türkiye'deki yetenek havuzunu global bir oyuncuyla buluşturmak.
Bunun global oyuncu için çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Çünkü uzun yıllardır zaten bu konuda kendi rüştünü ispat etmiş birçok liderimiz var. Aynı zamanda çalışan arkadaşımız var. Ama daha kıymetlisi burada bu gençlere büyük bir fırsat sunuyoruz. Bu fırsat da gelişim yolculuğu. Bu gelişim yolculuğunda çok önemli bir finansal oyuncunun gelecekte Avrupa'da bir numara olma yolculuğunda ana stratejisine koyduğu teknoloji ve yapay zeka alanındaki bu yolculuğu tasarlayan kişiler olacaklar. Bu da aynı zamanda şu anlama geliyor. Geleceğin liderleri de kuvvetle muhtemel işte bu kadrodan çıkacak. Dolayısıyla bu geleceğin lideri olma yolculuğunda 360 derece sadece spesifik olarak teknolojik alanda bazı konularda uzmanlaşmak yerine direkt gerçek etki yapan, yeni yapıları kurgulayan, yapıda kendi gelişim yolculuğunu tasarlayan insanları buraya davet ediyoruz. Bunu teknoloji alanında faaliyet gösteren yazılımcı arkadaşlar için de bu daveti gösteriyoruz. Yapay zeka alanındaki arkadaşlar için de gösteriyoruz. Aynı zamanda bu ürünleri tasarlayacak, yönetecek ve bütün ülkelere yayacak olan ürün geliştirmeci arkadaşlar için de bu çağrıyı yineliyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte yer almaları onlar açısından da, ülke açısından da çok büyük pozitif etki yaratacaktır. İlerleyen zamanlardaki hayalimiz bir yandan onların geleceğin liderleri olması, öbür taraftan da burada bu katma değeri yüksek işlerde ortaya çıkan sinerjiyle birlikte daha farklı örnekleri hayatımıza katmaları olacak. Gerçekten çok güzel bir proje ve çok güzel bir kariyer fırsatı. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.